Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kolay supla modelini yapacağız. Sizlere daha önce file, runner ve yastık modelini paylaşmıştım. Herkes bunun supla modeli gelir mi diye sormuştu. Ben de sizler için supla modelini paylaşıyorum. Bu supla modelini ister sade ister bu şekilde püsküllü olarak da yapabilirsiniz. Bu modele çok az gidiyor. Bu püsküllü olarak yaklaşık bu şekilde 100 metre ip gitti. Püskülsüz haline de yaklaşık 80 metre falan ip gitti. Tahmini olarak söylüyorum. Çünkü hani bir ipi tamamen bitirmediğim için net bir bilgi veremiyorum. File runner modelini, supla modeli çok istenmişti. Ben de sizler için bu supla modelini yaptım. Bu modeli ister püskülsüz olarak sade de kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde püsküllü olarak da kullanabilirsiniz. Ben runner'a uyumlu olması için bu şekilde püskülleri de ekledim. İki türlü de hoş durdu. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videolardan anında haberdar olmak için zili açabilirsiniz. Videolarımızın daha çok kişilere erişebilmesi için, keşfete düşebilmemiz için beğen ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Şimdi suplamızın yapılışına geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bu şekilde yabancı bir marka ip kullanıyorum. 2 mm kalınlığında koton makrome ip kullanıyorum. %69 koton, %31 polyester ip. Bu şekilde ip kullanıyorum. İpimin kalınlığı da bu şekilde. Yakından göstereyim. İpin arkasında 2 ile 4 mm tığ kullanabilirsiniz diyor. Ben 4 mm tığ kullanacağım. Şimdi modele sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkamı ben orta parmağımı önden arkaya dolayarak başlıyorum. Ve birleşim noktasını parmağımla bu şekilde sıkı tutuyorum. Sardığım ipin arkasından tığımı geçiriyorum. İpimi bu şekilde alıyorum. Çeviriyorum. Bir zincir yapıyorum. Ve ipimi burada sabitliyorum ve sıkılaştırıyorum. İstediğim büyüklükte yapabiliyorum. Bu şekilde sihirli halkamı oluşturuyorum. Sihirli halkamın içine 12 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi sihirli halkamı iyice sıkıyorum. Ve ilk yaptığım tepesine batarak bu ipi de böyle dolaştırıyorum. Ve sıramı bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi toplamda 14 tane zincir çekiyorum. Bir tane çektim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Aynı boşluğa bir sık iğne yapıyorum. ...14 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. ...14 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz.
14 tane zincir çekiyoruz. Sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde toplam 11 tane yapıyoruz. 12.'yi bu şekilde yapmıyoruz. Onu da sıra sonunda gösteriyorum. Toplamda 11 tane yaptım. Ama bizim 12 tane yapmamız gerekiyor. Ve tepesinde bitmemiz gerekiyor. Çünkü tepesinde batarak devam etmemiz gerekiyor. Sıradaki sırada. Şimdi 7 tane zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi tığıma 5 defa doluyorum. 2, 3, 4, 5. Şimdi son bir boşluğum kaldı. Burada. Son boşluğuma da batarak normal trabzan yapacağız. 5 seferde çekeceğiz. Her doladığımızı bir seferde çekeceğiz. Eğer sizin 5 sefer doladığınız tam bu zincirin boyuna gelmiyorsa bir sefer daha dolayabilirsiniz. Bu şekilde aynı boya erişmiş oluyor. Bu şekilde hem sırayı bitirmiş oluyoruz hem de ortada başlamış oluyoruz. Şimdi 7 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu sıradaki boşluğun tam ortasına batarak bir sık iğne yapıyoruz. 7 zincir. Sıradaki boşluğun tam ortasına batarak bir sık iğne yapıyoruz. 7 zincir. Sıradaki boşluğun tam ortasına batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sonuncuya batmadan bekliyoruz. Orada farklı bir şekilde batarak sıramızı bitiriyoruz. Sonuna kadar yaptım. Şimdi son boşluğum kaldı. 3 zincir yapıyorum. Tığıma doluyorum. Aynı diğer sırada yaptığım gibi. Hem sırayı tamamlamam gerekiyor hem de sıranın ortasında bitmem gerekiyor ki yeni sıraya başlamam gerekiyor. Tığıma doluyorum. Bu en son yaptığım yerin tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Hem sıramı bitirmiş oluyorum hem de sıranın ortasında bitmiş oluyorum. Şimdi yeni sıraya zincir çekerek başlıyorum. Diğer sıranın ortasına batacağız. Diğer sıranın zincirine batacağız. Şimdi bu diğer sırada sıranın ortasına batmıyoruz. Bu sırada çoğaltma yapacağız. O yüzden diğer sırada 2 defa batacağız buna. Hem sağdan hem soldan batacağız buna. Şimdi burada hem ikinci zincire batıyorum. 7 zincir tekrar çekiyorum. Sondan ikinci zincire tekrar batıyorum. Çünkü çoğaltma yapıyoruz bu sırada. 7 zincir çekiyorum. Şimdi bu zincirlerin ortasına batacaktık normalde ama çoğaltma yapıyoruz. 2 sefer batıyoruz. Hem buradan ikinci zincire hem de sondan ikinci zincire batarak çoğaltma yapıyoruz. Buradan ikinci zincire batıyorum. Zincire batmadan boşluğa da batabilirsiniz ama kayma oluyor sağa sola. Hani böyle daha düzgün durması için zincire batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 7 zincir. Bu taraftan da ikinci zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. Dediğim gibi boşluğa da yapabilirsiniz. Kaymasın, sabit dursun diye zincirin üzerine yapıyorum.
7 zincir, bu taraftan ikinci zincirin üzerine yapıyorum. 7 zincir, kenardan ikinci zincirin üzerine yapıyorum. Bu şekilde kenara kadar yapalım. Son boşlukta aynı diğer sıradaki gibi bitireceğiz. Son boşluğa kadar bu şekilde yapalım. Ben kenara kadar geldim. Şimdi diğer sıranın başlangıç aşamasına gelmem gerekiyor. Diğer sırada bu sefer ortadan değil, biraz kenardan başlamam gerekiyor. O yüzden bu sefer 6 zincir çekeceğim. 5 zincir çekeyim. Bir çakma trabzan yapacağım. Böyle bitiriyorum çünkü bu kenarda bitirmem gerekiyor. Şimdi bu kenarlarda batacağız. Ortada batmayacağım bu sefer. Kenarlarda batırıyoruz bu sırada. Şimdi bir zincir çektim. 7 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bu sırada hep ortalara değil, çoğaltma yapmamız gerekiyor. Her boşlukta 2 defa batacağız. Kenarlardan ikinci zincirlere batacağız. Hepsinin kenarlardan ikinci zincirlere batacağız. 7 zincir çektim. 1, 2. İkinci zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. Zincire batmak şart değil. Boşlukta da yapabilirsiniz ama ben kayma olmasın diye zincire batıyorum. Hani daha iyi görünsün diye. 3, 4, 5, 6, 7. Bu kenardan ikinci zincire batıyorum. 7 zincir yapıyorum. Kenardan ikinci zincire tekrar batarak bir sık iğne yapıyorum. 7 zincir, bu kenardan tekrar ikinci zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bütün boşluklara 2 sefer batıyoruz. Yedi zincir, bu taraftan ikinci zincire bir sık iğne. 7 zincir, bu taraftan ikinci zincire bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Son boşluğa kadar geldim. Kenardan ikinci zincire battım. Bu kenardan başlamıştık zaten. Bu kenardan da battım. Sadece bir yuvarlağım kaldı. Onu da ortadan başlamam gerekecek diğer sırada. Onu da bu şekilde bitiriyorum. 3 zincir, tığıma normal doluyorum. Normal trabzan yapıyorum. Diğer sırada yaptığım çakma trabzanın tepesine batarak normal trabzan yapıyorum. Onu da bu şekilde bitiriyorum. Hem normal yuvarlak yapmış oluyorum, hem de sıramı ortada bitirmiş oluyorum. Hem de diğer sıraya ortada başlamış oluyorum. Diğer yuvarlaklar gibi olmuş oluyor. Şu anda bir marullanma oluyor ama diğer sıralarda bu toparlanacak. Çünkü bu sırada bir çoğaltma yaptık. Ama bu diğer sıralarda toparlanacak. Şimdi tekrar 7 zincir yapmaya devam ediyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. Burada boşluğa batarak bir sık iğne yapıyoruz. 7 zincir, boşlukta bir sık iğne yapıyoruz.
Bu sıra aynı bu şekilde devam ediyor. 7 zincir, hiç çoğaltma yapmıyoruz. Her boşluğa bir sefer batıyoruz. 7 zincir, her boşluğa bir sefer batıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. 7 zincir, her boşluğa bir sefer sık iğne yapıyoruz. Sonuncusuna kadar geldim. Şimdi tekrar diğer sıradaki gibi yapacağım. 3 zincir, tığıma dolacağım. Diğer sırada yaptığım trabzanın tepesine batarak sıramı aynı şekilde bitireceğim. Hem sıramı o şekilde bitirmiş olacağım, hem de diğer sırada ortada başlamış olacağım. Benim marullaşmam hala devam ettiği için bu sırada tekrar 7 zincir çekeceğim. 7 zincir, diğer boşlukta bir sık iğne. Aynı diğer sırayı tekrar edeceğim. 7 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne. Aynı diğer sırayı bu sırada da tekrar ediyoruz. Sonuncusuna kadar geldim. Aynı diğer sırada yaptığım gibi 3 zincir, tığımı doluyorum. Diğer sırada yaptığım trabzanın tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Hem sıramı bitirmiş oluyorum, hem de diğer sıranın ortasında başlamış oluyorum. Şimdi aynı sırayı tekrar ediyoruz. 7 zincir çekip sıradaki boşluğa batıp bir sık iğne çekiyoruz. Yedi zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne. Aynı son sırada yaptığımızı tekrar ediyoruz. 7 zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne yapıyoruz. Diğer sıralarda yaptığımız gibi 7 zincir, sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı diğer sırada yaptığımız gibi sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Tekrar sıra sonunda da aynı şeyi yapıyorum. 3 zincir, tığımı doluyorum. Bu diğer sırada yaptığım trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Hem sıramı bitirmiş oluyorum, hem de sıra sonunu diğer sırada ortada da başlamış oluyorum. Şimdi bu sırada artık iyice toparlanmış oldu. Bu sırada 8 zincir yaparak yapacağım. Eğer sizin sıranız bu sırada biraz gergin durduysa bu sırayı 7 ile değil 8 ile de yapabilirdiniz. Son sırayı iptal edebilirsiniz burada. Benimki anca toparlandı. O yüzden şimdi 8 zincirle başlayacağım. Şimdi bu sırada 8 zincir yaparak başlıyorum. 8 zincir, sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. 8 zincir, sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. 8 zincir, sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Burada sıra sonunda 4 zincir yapıyorum. Tığıma 2 defa doluyorum. Diğer sırada yapmış olduğum trabzanın orada
2 sefer doladığımı yapıyorum. 3 seferde çekiyorum. Bu sefer de bu şekilde bitirmiş oluyorum. Yeni sıraya başlamak için 9 tane zincir çekiyorum. Dokuz zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu sırada da 9 zincir çekerek yapıyoruz. 9 zincir, sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. 9 zincir, sıradaki boşlukta bir sık iğne. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. 5 zincir çekiyorum. Tığımı 2 defa doluyorum. Trabzanın tepesine batarak doladığım ipleri trabzan yapıyorum ve sıramı bitirmiş oluyorum. Artık kenar oyasına geçebiliriz. Eğer ipiniz kalınsa, yeterince büyük olduysa bu son sırayı da yapmanıza gerek yok. Kenar oyasına geçebiliriz. Şimdi tığımı doluyorum. Sıradaki boşluğa gelerek trabzan yapmaya başlıyorum. Bir tarafta 7 trabzan, bir tarafta 7 trabzan yapıyorum. Şu anda birincisini yaptım. 2. Bu ilk yaptığımız trabzan değil, şu diğer tarafta yaptığımız zincir yerine yaptığımız, bunu saymıyoruz. Şu anda 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi burayı sadece bu şekilde 3 zincir yapıp diğer tarafa da geçebilirsiniz. Bu şekilde 7 trabzanı yapabilirsiniz. İsterseniz 3 zincir yaptıktan sonra bu şekilde buraya tomurcuk yapıp 7 trabzan da yapabilirsiniz. Hangisi daha hoşunuza giderse. 3 4 5 6 ve 7. Toplamda 14 tane trabzan var. 7 tane yaptıktan sonra 3 zincir çekip tomurcuk yaptık. Şimdi bir boşluğa trabzan yapıyoruz. Bir boşluğa trabzan yapmayacağız. Sadece bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar boşluğa batıyorum. Tığımı doluyorum. Bakın sıradaki boşluğa geliyorum. Tekrar trabzan yapıyorum. Şimdi buradaki işlemi buraya yapıyoruz. Buradaki boşluğa yapmıyoruz. Buradaki işlemi buraya yapıyoruz. Üç, 4, 5, 6, 7 trabzan yaptık. 3 zincir. Bakın son yaptığım trabzanın şöyle iki telinden ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçirip tomurcuğumu oluşturuyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Zincirin diğer tarafına toplam 7 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sonra boşluğuma batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar boşluğuma batıyorum. Tığıma doluyorum. Sıradaki boşluğa gelip trabzanımı yapıyorum.
Şimdi aynı işlemi burada yapıyorum. İsterseniz hiç bu tomurcuğu yapmadan direkt 14 tane trabzan da yapabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Az önce bahsettiğim 3 zincir bu şekildeydi. İsterseniz 3 zincir çekip bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde tomurcuk olarak, isterseniz tomurcuk yapmayıp sadece yuvarlak olarak 14 trabzan yaparak da yapabilirsiniz. Hangi görüntü hoşunuza gidiyorsa o şekilde tamamlayarak yapabilirsiniz. Sonuncu boşluğumu da doldurdum. Sıradaki boşluğa batarak sık iğnemi yapıyorum. Son 3 zincirimi yaparak bu ilk yaptığımın tepesine batıyorum ve bir sıramı birleştiriyorum. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum ve bu ipimi arkada saklıyoruz. Modelin yapılışı bu kadar. Eğer siz daha kalın bir ip kullandıysanız bu 9 zincirle yaptığımız sırayı yapmadan direkt 8 zincirle yaptığımız sıranın üzerine bu kenar oyasını yapabilirsiniz. O zaman arada bu 3 zincir çektiğimiz yere gerek kalmayacak. Direkt bu trabzanı yaptıktan sonra çektiğimiz sık iğneden sonra diğer trabzanı yapmak için bu sıraya geçebilirsiniz. Bu 3 zinciri yapmaya gerek kalmayacak belki de. Modelin yapılışı bu kadar. Şimdi ben bunu ütüleyip geliyorum. İpimi ilk önce bir köşede hafif bir tersten test ettim. Ütüye dayanıklı mı diye. Dayanıklı olduğunu test ettikten sonra hafif bir ütüledim tersten. Siz de testinizi yaptıktan sonra hafif ütüleyebilirsiniz. Bu şekilde bitmiş hali. Şöyle bir sivri uçtan diğer sivri uca kadar şöyle sizin için ölçeyim. Bitmiş hali 37 santim oldu. İsterseniz bu şekilde sade kullanabilirsiniz. İsterseniz de birazdan benim yapacağım gibi buralara ya da isterseniz şu sivri uçlara püskül ekleyebilirsiniz. Bu da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Göstereyim, püsküllü olarak da bu şekilde görünecek. Kısaca püskül yapılışını da size göstereyim. Sade görünüşü bu şekilde. Şu şekilde 2 tane ip hazırlıyoruz. İpimi alıyorum. Daha önce uzun püsküllerde 4 parmağımı kullanıyordum. Şimdi minik püskül yapacağımız için sadece 2 parmağımı kullanıyorum. İpimin ucunu tutuyorum. 2 parmağımı kullanarak 10 sefer sarıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Kısa ipi aldım. İpimin ortasından geçiriyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Sonra diğer ipimi alıyorum. Püskülün boyunca tutuyorum. Yaklaşık 1 santim kala parmağımı sıkıca bastırıyorum. İpin diğer ucunu 3 sefer doluyorum. Sonra ipin diğer ucuyla 2 sefer düğüm atıyorum. Sonra bu ipleri sardığımız ipin arkasına çekerek orada saklıyoruz. İlk önce tek ipi çekiyorum. Sonra diğer ipi çekiyorum.
Sonra püskülümün ucunu kesiyorum. Minnak bir püskül yaptığım için kısa kesiyorum. Bu şekilde püskülümüz hazır oluyor. Ben püskülü bu boşluklara takıyorum. Aynı diğer püsküllerde yaptığımız gibi bu boşlukta tek ipimi alıyorum. İki sefer düğüm atıyorum. Sonra bu sardığımız ipin arkasından beri iplerimizi çekiyoruz. Arkası temiz durması için. Sonra eğer püskülden uzunsa ipimiz fazlalığı kesiyoruz. Bu şekilde bütün püskülleri takıyoruz. Dediğim gibi ister sade ister püsküllü olarak modelimizi tamamlıyoruz. Ben size iki şekilde de göstermek istedim. Sade hali bu şekilde, püsküllü hali de bu şekilde. Sizler hangi halini beğendiniz arkadaşlar? Runner'a uygun supla da bu şekilde oldu. Ben iki halini de beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Runner'a uyumlu bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Runner'la takım yapmak isteyenler bu suplayı yapabilirler. Yapılışı gayet kolay. Gayet güzel durdu. Siz sade mi püsküllü olarak mı hangisini beğendiniz çok merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Videoların daha çok kişilere erişmesi için beğen ve yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Herkese kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.